Kaybolan seraplar nereye gider? Bölüm 6. Şöhretin kıyısında. Şükürler olsun ki hiçbir zaman yeter sayıda mum dikilmesi umuduyla avuç açan tiplerden olmadım. Kıyısından döndüm. Buna sebep başka gözlere kusursuz görünen her manzaraya, kenarına köşesine mutlak sıçramış olacak pisliği görmek gayesiyle bakmaya alışmış, ikircikli algımda değildi yalnızca. Genel itibariyle cesaretsizdim. Hedeflerine bağlı ve durumu kabullenip köşesine çekilmeyi sindiremeyen her cesaretsiz, zamanla kendine has yöntemler geliştirmeye zorlanır. Benim de böyle yöntemlerim vardı. Seçim sisteminin etrafından dolanmamı sağlayacak bir patika bulmuştum. Oyunlar devam ederken uygun anı kolluyordum. Çocukların hareketlerine, özellikle yüz ifadelerine odaklanıyordum. Oyunun ortasında sıkılmış, memnuniyetsiz ya da rolün o andaki gereği kestirilemediğinden etrafa atılan boş bakışlar çoğalınca harekete geçiyordum. Böyle anlarda sessizce, ilk işitildiğinde oldukça heyecanlı duran önerimi kulaklara fısıldıyordum. Bence arkeologculuk oynayalım. Ne? Mısır'ın gizemli çöllerinde Firavun'un kayıp hazinesini arayan arkeologlar olacağız. Mumyalar filan. Başka kim oynayacak? Soralım işte, sen de sor herkese. Devam eden oyunun ortamda kesif sessizlik anları oluşmasına sebebiyet verecek kadar temposuzlaştığı da oluyordu. Yetişkinlerin gündelik hayatını temel alan oyunlar revaçtaydı ve oyunun kendi zamanında gece oluyordu mesela. Herkes evinin hayali duvarları arkasına geçip yalancıktan uyuyordu. Birkaç döngüden sonra ortalığa çöken sessizlikle birlikte şimdi ne olacak yani hissiyatının tavan yaptığı yegane zamanlardı bunlar ve ben elbette boş durmuyordum. Anaokulu çocuklarının oyun dünyasında büyük ölçekli dönüşümlere gebe olmasını umduğum fikrimi sükunetin yarattığı loşluğa bir işaret fişeği gibi bırakıyordum. Sirk kurmalı bir oyun geldi aklıma. Onu oynayalım mı? Oynayalım evet. Nasıl oynanıyor? Bence de kesin oynayalım. Ben gittim bir kere sirke. Büyük çadırın içinde oluyordu. Çadır burasıymış işte. Ben hayvan terbiyecisi olacağım mesela. Gizem jimnastikçi kızmış. Biri palyaço olsun. Şehirden şehire dolaşıp gösteri yapıyormuşuz. Hayvanlar lazım. Hayvan kim olacak? Aslan, fil. İşe yarıyordu. Başlattığım dalga önce sessizce yayılıyor, zamanla beni işaret eden kafalar ortaya çıkıyor ve kısa sürede soru yüklü kalabalık tarafından etrafım çevriliyordu. Buğra da her zaman olanca kendine güveni ve yüzünden akan hoşnutlukla ön saflardaydı. Hatta bazen fikrimi çok beğendiği izlenimini uyandıran pozlar içine giriyor, hayata geçmesine ön ayak olmaya çalışıyormuş gibi davranıyordu. İleride dikkatlice gözlerinin içine bakınca tüm keskinliğiyle orada olduğunu fark edeceğim. Boşuna heveslenme, nasılsa benimsin parıltısı işte bu pozların altında silikleşiyordu. Geride bıraktığım ve artık bıraktığım yerde kalmak zorunda olan, buraya düşmeden önceki günlerimin her anından tuğlalar ve eski güzel gün ışığı huzmelerinden parmaklıklarla inşa ettiğim hücremde tutsak ve yalnızken, hani neredeyse bari bir meşgalem olsun düşüncesiyle atıldığım bu macera, ilk birkaç oyun önerimin dikkat çekici bulunması ve benim kurtuluş sarnısıyla istisnasız her karşılaşmamda dereyi görmeden paçaları sıvayan tez canlılığım sayesinde kısa zamanda önümde uzanan ışıklı yol kıvamını alacaktı. Tutkular bile gerçeğin soğuk ve keskin ağzıyla yüzleştiklerinde kolay kolay sapasağlam kalamazlar. Hafif, orta dereceli ya da onulmaz yaralar alırlar. Bu yaralar her zaman harabiyetlerine sebep olmazsa da değişim neredeyse kaçınılmazdır. Benim de kendi kendime kurguladığım oyunları olabildiğince gerçekçi kılacak reçeteyi aramak yönündeki tutkumun akıbeti böyle olacaktı. Bir plan yaparsın ve sahaya indiğin andan itibaren işler asla beklediğin gibi gitmez.
Plan sürekli değişir. Asıl tehlike başkadır oysa. İşler yolunda gidiyormuş gibi görünür ama bu sefer de sen değişmişsindir. Yıllar yılı tek başına hayal edip oynadığım oyunları insan arasına çıkarmak ve böylece kendi oyunlarım için elde edeceğim en yüksek faydayı sağlamanın hesabıyla çıkmıştım yola. Fakat işin asla hesaplamadığım bir yönü daha vardı. Bu yolla insanların ilgisini çekiyordum. Etrafımda toplanıyor, merak ediyor ve heyecanlanıyorlardı. Oyun saatleri dışındaki zamanlarda da üzerime yönelen bakışların arttığını hissediyordum. Bana daha fazla sokulmaya çalışıyor, alakalı alakasız birçok konuda düşüncemi soruyormuş gibi yaparak ya da yalnızca yanımdan geçerken ismimi söyleyip selam vererek yakınlık kurma girişimlerinde bulunuyorlardı. Daha düne kadar kalabalıktan uzak kalmayı tercih eden ya da buna zorlanan aykırı tiplerin yanında kendime bir yaşam kurmaktan başka çare düşünemeyen ben, aniden o pek de haz etmediğim topluluk tarafından el üstünde tutulan gözde kişi olma hissiyatını ucundan kıyısından tadıyordum. İşin gerçeği epey hoşlanmıştım bundan. Gidişatın benim için yeniden sarpa sardığını anlayana dek bir maddenin, damarlarımda gezinirken keyif veren ama öte yandan yavaş yavaş ruhumu zehirleyen bir maddenin etkisi altındaymış gibi sürekli tatlı bir sarhoşluğun kollarındaydım. Bu sarhoşluğu kendisi gibi olmaktan bir an olsun vazgeçen ve tam aksine ustalıkla inanabilen herkes yaşamıştır. Bazen tüm korkular, tüm sınırlar, tüm o uçsuz bucaksız görünen karanlık ve çektiğimiz acı, yalnızca kendimiz olmakla ilgilidir çünkü. Hiç farkında olmadan kurtulmak isteriz ondan. Ayakkabının altına sıvanmış çamurun kuruyup dökülmesi gibi. Ağzına kadar dolu okul çantasının sıranın altında unutulması gibi. Havalar ısındı artık. Gocuk giymeyeceksin denmesi gibi. Toptan kaldırıp bir kenara bırakma şansı olsa bile geriye elde avuçta hiçbir şey kalmayacağı için yaşam boyu yüklenmek zorunda olduğumuz bir çuval gibidir bu. Denk gelince hemen bir soteye indirip soluklanmak isteriz. Bu yüzden herkes esasında bambaşka birisi olduğuna ya da olabileceğine inanmaya ihtiyaç duyar. Bu tür inançlar bambaşka biri olmak yönünde eyleme geçmeyi bir bakıma gereksizleştirdiği için bilakis faydalıdır da. Akıl sağlığını korur. Etrafımız çoğunlukla iddia edildiği gibi kendini bildiği için değil, halihazırda kendini olduğundan başka zannettiği için zıvanadan çıkmayan insanlarla dolu. Daima huzursuz, memnuniyetsiz ve anaokulunda geçirilen birkaç ay sonunda iyiden iyiye mutsuz kendimi, sonunda şöhreti yakalayacağımı sandığım oyun odasının kapısında bırakıp sıvışmak ihtimaliyle aklım çelinirken, aslında benim de zıvanadan çıkmama ramak kalmıştı. Sonradan anladım bunu.